Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'ın Felsefe Okuma Rehberi başlıklı müzakeremizde değerlendirme ve kapanış oturumunu gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere iki müzakere gerçekleştiriyorduk. Scott Peck'in Az Seçilen Yol ve Warburton'ın Felsefe Okuma Rehberi. İşte bugün bir kitabımızı daha tamamlamış oluyoruz. Öncelikle bu müzakere süremizde nasıl bir süreç izlemiştik? Aktif okuma, aktif dinleme, aktif tartışma ve aktif yazma bölümlerini analiz etmiş. En sonunda da felsefe sınavına nasıl hazırlanacağımıza dair bir çerçeve oluşturmaya çalışmıştık. Şimdi aslında okuma, dinleme, yazma ya da tartışma bunların hepsiyle ilgili hayat içerisinde tecrübelerimizin olduğunu düşünüyoruz. Fakat burada konuyu felsefi olarak analiz ettiğimizde aktif okumanın, aktif dinlemenin, aktif tartışmanın ve aktif yazmanın ne kadar önemli olduğunu da gördük. Şimdi bu müzakere, yani akademik anlamda bir metnin tartışılması, müzakere edilmesi, yazılması ve oluşturma süreciyle Scott Peck'in Az Seçilen Yol müzakerelerimizdeki hayatın içerisinde diğer insanlarla olan ilişkilerimizdeki aktif okuma, anlama, dinleme ve kendimizi ifade etme dediğimiz süreç birbiriyle bana göre çok benzer. Neden? Çünkü biz bir olayı incelerken, yorumlarken, düşünürken bu özellikle aktif olma dediğimiz dikkat ederek, konuya vakıf olarak, bütün boyutlarıyla inceleyerek yapabilirsek eğer incelememizi, o zaman sağlıklı sonuçlar elde edebiliyoruz. İşte felsefe okuma rehberi aslında bir nevi hayatı okuma rehberi şeklinde bana etki etti. Bir de aslında bu süreçleri kendi akademik ortamımızda da gerçekleştiriyoruz. Gerek derslerde, gerek sunumlarımızda, gerekse öğrenci arkadaşlarımızla yaptığımız okumalarda bu aktif bir şekilde bir konuyu değerlendirme, tartışma ve yazmanın süreçlerini hep beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve bu noktada bizim en çok üzerinde durduğumuz husus ise yazma etkinliği arkadaşlar. Tabii yazmaya gelen sürece kadar Warburton'un dediği o okuma, dinleme, tartışma çok önemli. Fakat yazmayı gerçekleştirmediğimiz zaman aslında o geçmiş birikimi bir metne dönüştürüp bir sahaya katkı yapacak bir noktaya getirmede söz konusu olamıyor. Onun için felsefeyi anlama ve anlamlandırma noktasında bu kitap bize önemli katkılar sağladı. Son olarak da öğrenci arkadaşlara felsefe sınavlarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair hem Warburton'un önerilerinden hem de kendi tecrübelerimden ve okumalarımdan hareketle bir takım önerilerde bulmuştum. Şimdi bu kitapla ilgili soru ve önerileriniz varsa yorum bölümüne atabilirsiniz. Onun dışında bundan sonra ne yapacağız? Tabii ki Az Seçilen Yol adlı kitabımıza devam edeceğiz. Onu müzakere edeceğiz. Ve ben Warburton'un yine Felsefeye Giriş adlı eserini de analiz edebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bundaki konularda yine hafta hafta götürebileceğimiz ve konuyu hem felsefe hem ilahiyat hem de sanat bağlamında tartışabileceğimiz, kanalımızın bütüncül çerçevesine uyan bir sistemle ele alındığını görebiliyorum. Bu noktada Kızıma Felsefe Öğretiyorum başlıklı kitabı da aslında analiz etmek istiyorum. Çünkü bu da gençlerin felsefeye girişlerini, felsefenin içeriğini ve anlamını çözümleme noktasında büyük katkı sağlayacak bir kitap. Neden? Çünkü insanımız genel olarak felsefeyle olan iletişiminde biraz sorun yaşıyor. Bu sorunun altında aslında aktif okuma, aktif dinleme, aktif tartışma ve aktif yazmanın olmaması yatıyor. Ama o noktaya gelmemiz için de aslında felsefenin ne olduğu ya da ne olmadığı ile ilgili bir çerçeve çizmemiz gerekiyor. Bu da benim için yine müzakere edecek noktada duran bir eser arkadaşlar. Sizin de önerilerinizi alabilirim. Onun dışında ne var? Onun dışında benim İslam felsefesiyle ilgili aslında epeydir zihnimde olan bir müzakere var. İnayet ve kötülüğün ilahi kazaya girişinin açıklanması üzerine. Bu Kitab-ı Şifa'nın metafizik bölümünde geçen bir bölüm arkadaşlar. Özellikle kötülük problemini İbn Sina'nın bakış açısıyla nasıl anlayabileceğimiz, anlamlandırabileceğimize dair bir çerçeve çiziyor. Ben bu makaleyi Klasik İslam Felsefesi Problemleri dersimizde özellikle arkadaşlarımızla paylaşıyorum. Benim için de önemli ve değerli bir risale. Bu bölümü, yani Şifa'nın metafizik kısmındaki bu bölümü sizlere açmak istiyorum. İleriki aşamada yine böyle bir projemiz de var. Şimdi yine İbn Sina'dan Tevhidin Hakikati ve Nübüvvetin İspatı ve Kaderin Sırrına dair risale şeklindeki diğer iki risaleyi de analiz etmek istiyorum. Şimdi onun dışında zihnimde bir proje daha var. O da mitoloji ve Türk mitolojisi üzerine bir takım içerikler hazırlamak arkadaşlar. Ben Fuzuli Bayat'ın Mitolojiye Giriş adlı eserini temin ettim. Onun dışında yine Fuzuli Bayat'tan Kadim Türklerin Mitolojik Hikayeleri başlıklı eseri de temin ettim arkadaşlar. Türk mitolojisiyle ilgili de
bu eserlere değinmek istiyorum arkadaşlar. Yine elimin altında duran iki çalışma zihnimde her zaman için duruyor. Gustave Le Bon'un Kitleler Psikolojisi, özellikle kitle psikolojisinin insanları hataya nasıl sevk ettiğine dair önemli bilgiler veriyor bize. Bir de Nietzsche'nin Tarih Üzerine adlı eser arkadaşlar. Bunu da uzun zamandır zihnimde müzakere etmeyi planladığım eserler arasına koydum. Müzakeremizde genel yöntem olarak bir kitabı ele alıp onu uzun soluklu olarak müzakere ediyoruz. Bildiğiniz üzere daha önceki Kurbağa Manastırı, İlimlerin Sayımı ve Sokrates'in savunması, hayvan çiftliği gibi uzun soluklu müzakerelerde de biz hafta hafta konuyu değerlendirmiştik. İki tane daha çalışma var arkadaşlar elimde. Onları da size göstermek istiyorum. Birisi 50 felsefe fikri, diğeri de 50 psikoloji fikri. Bu çalışmalardan da yine sizinle müzakere edeceğim, paylaşacağım bölümler olacak arkadaşlar. Ben sizin önerileriniz varsa bu çalışmaların dışında ya da bunların arasından hangisini öncelediğinize dair yorumlarda bulunursanız ona göre okuma programımızda şekillendirme imkanına sahip olabiliriz. Bugün itibariyle felsefe okuma rehberini de bitirerek kanalımızda bir kitabın müzakeresini daha tamamlamış olduk arkadaşlar. Size özellikle şunu tavsiye ederim. Kanala yeni gelen arkadaşlar varsa kanalın oynatma listesi bölümünü bir incelerseniz özellikle size katkı sağlayacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü farklı konular oynatma listelerinde yer alıyor. Özellikle felsefe, tarih, sanat, ilahiyat, birçok alanla ilgili kitap müzakereleri, özel bölümler hepsi oynatma listeleri içerisinde mevcut arkadaşlar. Şimdi bugünkü müzakeremi de burada kapatmak istiyorum. Gelecek hafta Scott Peck'in Az Seçilen Yol üzerine devam edeceğiz. Ama karar verebilirsem yeni kitabımızın müzakeresine de başlayabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi önerilerinizi bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.